Arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada yaygın bir şekilde 1 kilogram sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapılması şeklinde insan sağlığını tehdit eden bazı tarifler dolaşmakta. Bu tariflerin çok büyük ilgi gördüğünü de gözlemlemekteyiz. Bu tür paylaşımların amacı tamamıyla fazla görüntülenme elde etmektir. Tabii ki de içerik üreticilerinin en büyük amacının daha fazla izlenme elde etmek olması son derece normal ve anlaşılırdır. Fakat bu amaç uğruna insan sağlığını tehdit eden paylaşımların yapılmasını yanlış buluyoruz. Bahsettiğim paylaşımlarda 1 kilogram süte bol miktarda nişasta ekleniyor. Nişastanın yoğunlaştırma özelliği kullanılarak 1,5 kilogram sözde kaşar peyniri elde edilmektedir. Tabii uzmanlar bu konuda insanları uyarıyorlar. Sonuçta nişasta bir karbonhidrattır. Kana hızlı karışması sebebiyle kan şekerini arttırır. Bu tarih sonucunda yediğimiz şey proteince ve kalsiyumca zengin olan kaşar peyniri değil, yoğun karbonhidrat içeren taklit bir üründür. Bizim bugün vermeye çalışacağımız tarif, insan sağlığını tehdit etmeyen bir tarif olacak. Bildiğiniz gibi ekşimeye yüz tutmuş sütler kaynatılarak içine eklenen sirke ve limon gibi malzemelerle lor peynire çevrilmektedir. Böylece süt çöpe atılmak yerine değerlendirilmiş oluyor. Biz şarküteriden aldığımız hazır lor peynirle yapacağız. Büyük bir tencerenin yarısına kadar su dolduruyoruz. Suyu yüksek ateşte kaynatıyoruz. Tencerenin üzerine porselen bir kap veya ikinci bir tencere koyabilirsiniz. Benmari usulü tereyağı eritmek için bu işlemi yapıyoruz. 80 gram tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızı eridikten sonra içine 500 gram lor peyniri ekliyoruz. Lor peynirini ezerek yağ ile karıştırıyoruz. Bu arada çatal kullanarak karıştırmak bana daha kolay geliyor. Daha iyi karışıyor. Bir miktar karıştırdıktan sonra damak tadımıza göre biraz tuz ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı ideal olabilir. Aralıklarla karıştırarak 20 dakika kadar sürüyor bu işlem. Blender ile karıştıracağım için lorumuzu derin bir tencereye aktarıyorum. 1-2 dakika blender ile karıştırıyorum. Tekrardan kaynayan tenceremizin üzerine alacağım. Yine aralıklarla karıştırmaya devam ediyoruz. Tencerenin içinde devam edeceğim çünkü bir kere daha blender kullanacağım. 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Bir dakika sonra tekrar blender ile karıştırıyoruz. Yine ilk seferki gibi 1-2 dakika kadar blender ile karıştırıyoruz. Karışımımızı artık ocaktan alıyoruz. Peynirimizi bir tülbentin içine alıyoruz. Tülbentin içine sıkıca sarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi peynirin suyu çıkıyor sıkıştıkça.
Tülbentin ağzını bağlayıp bir süzgece alıyoruz. Üzerine de bir ağırlık bastırmak gerekiyor. Hem fazlalık suyu çıkmış olacak hem de sıkıştırılmış olacak böylelikle. Bu şekilde bir gün balkonda, bir gün de buzdolabında beklettik. Toplam 2 gün sonunda peynirimiz sertleşti ve bütünleşti. Buzdolapta birkaç gün daha beklemesi halinde daha sert bir kıvam alacaktır. Maliyetinden bahsedecek olursam, piyasada satılan kaşar peynirinin yarısı kadar bir maliyet ile elde edilebiliyor. Biz kahvaltı sofrasının yanı sıra kaşarlı yumurta ve tost yaparken de kullanıyoruz. Gerçek bir kaşar peynirindeki karbonhidrat miktarı %1 civarındayken 1 kilogram sütten 1,5 kilogram şeklinde elde edilen kaşar peynirindeki karbonhidrat miktarı %25 civarında olmaktadır. Bu da insan sağlığı açısından iyi bir şey değil tabii ki de. Arkadaşlar, umarım tarifi beğenmişsinizdir. Fiyatların çok yükseldiği, enflasyonun çok yükseldiği bu dönemlerde işinize yarayabilir. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.